Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. Gökyüzü bize fısıldıyor. Cesur olun, kalbinizin rehberliğine güvenin ve hayatınızı bilinçle yeniden inşa edin. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak Burcu'nda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık Burcu'nda parçalı ay tutulması. Sevgili koçlar, 2026'nın en güçlü gökyüzü olaylarından biri 17 Şubat'taki güneş tutulması. Sizin için adeta toplumsal sahneye çıkma, görünür olma ve yeni bir vizyon kurma dönemini başlatıyor. Tutulma haritanızın 11. evinde, yani dostluklar, sosyal çevre, hedefler ve idealler alanında gerçekleşiyor. Bu alan ben kimlerle yürüyorum, neye hizmet ediyorum, hangi vizyonun parçasıyım sorularını tetikliyor. Ve bu tutulmanın enerjisi asla sıradan değil. Çünkü Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşurken Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Bu da hem sosyal hem finansal bağlamda sizi konfor alanınızdan çıkmaya zorluyor. Bu dönemde özellikle iş çevreleri, dost grupları veya sosyal medya alanlarında bir yenilenme, belki de kopuş sürecine girebilirsiniz. Kiminle aynı idealleri paylaştığınızı, kimlerle artık uyuşmadığınızı çok net göreceksiniz. Bazılarınız için bu bir dostluğun bitişiyle, bazılarınız içinse yeni bir çevreye, yeni hedefe yönelmekle sonuçlanabilir. Tutulmanın Uranüs etkisi beklenmedik fırsatları da beraberinde getiriyor. Belki de aniden topluluk içinde bir rol değişikliği yaşayacaksınız. Belki bir proje, bir dijital girişim, bir ekip çalışması sizi parlatacak. Ama her durumda artık eski çevrenizle aynı frekansta olmadığınızı fark edeceksiniz. Gökyüzü size diyor ki, yeni çağın insanı ol, değişimden korkma. Uranüs'ün Boğa burcundaki konumu sizin ikinci evinizi, yani parasal kaynaklar ve özgüven alanınızı tetikliyor. Yani sosyal çevrenizdeki değişim doğrudan gelir kaynaklarınıza yansıyabilir. Bir projeniz beklenmedik şekilde kazanç getirebilir ya da uzun süredir emek verdiğiniz bir alanda yön değişikliği yapmanız gerekebilir. Bu tutulma artık eski kazanç düzenin işe yaramıyor der gibi kendi değerinizin farkına varmanız, kazançlarınızı daha özgün bir yolla elde etmeniz için bir uyanış zamanı. Bu tutulmanın kader vurgusu sizin 12. evinizde gerçekleşen Venüs Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla güçleniyor. Bu iç dünyanızda büyük bir karmanın çözülüşü anlamına geliyor. Eski ilişkilerin, kapanmamış hesapların ya da bastırılmış duyguların şimdi yüzeye çıkma zamanı geldi. Ruhsal bir arınma, duygusal detoks diyebiliriz. Aynı zamanda bu enerji sizin için güçlü bir sanatsal ve sezgisel potansiyel de getiriyor. Rüyalarınıza, iç sesinize, sezgilerinize dikkat edin. Çünkü evren size semboller aracılığıyla konuşacak. Tutulmayla birlikte bir dönemi kapatıyor, artık sizi aşağı çeken bağlardan özgürleşiyorsunuz. Bırakma eylemi bu dönemde sizin için kutsal bir kapı gibi olabilir. Ve şimdi gökyüzünün asıl büyük haberi size geliyor. Neptün ve Satürn sizin burcunuzda, Koç burcunda kavuşuyorlar. Kavuşum açısındalar bu tutulma esnasında zaten. Bu hayatınızda yeni bir sayfa anlamına geliyor. Artık kim olduğunuzu, neye inandığınızı, hangi hayali inşa etmek istediğinizi tanımlama zamanı, ama bu kolay bir süreç olmayabilir.
Bir yandan büyük bir vizyon, bir ideal sizi çağırırken öte yandan Satürn sizi sınayacaktır. Hazır mısın diye soracaktır. Bu tutulma içsel olarak sizi olgunlaştırıyor. Artık çocukça tepkiler değil, bilinçli seçimler zamanı. Neptün'ün sezgisel gücüyle Satürn'ün disiplini birleştiğinde kendi kimliğinizi yeniden yaratacaksınız. Merkür ise Balık burcunda sezgisel konumda ve Jüpiter'le de üçgen açısı var. Jüpiter'de Yengeç burcunda. Sizin için çok güçlü bir duygusal iletişim fırsatı yaratıyor. Kendinizi ifade etmek, yazmak, konuşmak, öğretmek veya paylaşmak için ilham dolu bir dönem olabilir. Özellikle geçmiş deneyimlerinizi başkalarına aktarmak, birine rehberlik etmek ya da yaratıcı bir çalışmada bulunmak çok verimli olur. Sözleriniz başkalarının kalbine dokunabilir. Unutmayın, şimdi siz sadece kendi hayatınızı değil, bir grubun, bir topluluğun ya da kaderini etkileme gücüne sahipsiniz. Sevgili koçlar, 17 Şubat 2026 tutulması size diyor ki, kendi topluluğunu yarat. Artık eski çevreler, eski roller, eski değer sistemleri size uymuyor. Kendinizi yeniden tanımlarken hem özgürleşecek hem de daha yüksek bir hedefe bağlanacaksınız. Tutulma size şu mesajı bırakıyor. Cesur olun ama bilgelikle, gelecek sizin elinizde. Sevgili koçlar, 3 Mart 2026'da gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizler için oldukça derin ama bir o kadar da dönüştürücü bir dönem başlatıyor. Bu tutulma sizin doğum haritanızda gündelik yaşam, sağlık, iş düzeni ve hizmet alanınızı aydınlatıyor. Bu nasıl çalıştığınız, kimlere hizmet ettiğiniz ve bedeninizin size ne söylediği üzerine güçlü farkındalıklar getirecek bir dönem. Gökyüzü sizden bir şey istiyor. Artık her şeyi kendinizin kontrol ettiği o yoğun ritmi bırakın. Sadece çalışmak için değil, anlam bulmak için de yaşayın. Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda, bu geçmişten gelen alıştığınız çalışma biçimlerini, sorumluluk anlayışınızı, her şeyi ben yaparım tavrınızı temsil ediyor. Uzun süredir kendi üzerinize fazlasıyla yük aldığınız alanlarda artık bir bırakış gelebilir. Güneş ve Kuzey Ay düğümü de Balık burcunda, yani tam karşısında, evren size diyor ki sadece yapmak değil, hissetmek de önemli. Ruhunuzu beslenmeyen bir düzenin içinde artık mekanikleşmiş bir şekilde yaşamaya devam edemezsiniz. Bu tutulma size teslim olmayı, sezgilerinize güvenmeyi ve hayatın akışına biraz daha yumuşak yaklaşmayı öğretmek için geliyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 9. evinizde, yani inançlar, dünya görüşü ve uzak hedefler alanında yer alıyor. Bu bir süredir bastırdığınız düşüncelerin ya da artık sizi temsil etmeyen inanç sistemlerinin yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Belki çalıştığınız sistem, hizmet ettiğiniz yapı ya da izlediğiniz hayat felsefesi artık sizi tatmin etmiyor. Bu tutulmayla birlikte içsel bir isyan duyabilirsiniz. Ben neden hala aynı çarkın içinde dönüyorum? Bu enerji sizi özgürleştirmek için geliyor. Ama unutmayın, Lilith'in enerjisi ham ve serttir. Ani kararlar, ani kapuşlar getirebilir. Yani tepkiyle değil, farkındalıkla hareket etmek önemli. Mars Balık burcunda, Uranüs ise Boğa burcunda. Bu iki gezegen arasında oluşan bir kare açı var. Sizin bilinçaltı alanınızda maddi güvenlik alanınızı birbirine bağlıyor. Yani duygusal bir farkındalık, fiziksel veya finansal bir gerçeği tetikleyebilir bu tutulma esnasında. Bir anda fark edebilirsiniz, ben bu tempoyu artık sürdüremiyorum ya da bedenim bana bir şey anlatıyor. Bu tutulma bedeninizin verdiği sinyallere kulak vermenizi ister. Yorgunsanız bu yorgunluk sadece fiziksel değildir. Ruhsal tükenme, bedensel belirtilerle konuşur. Bu yüzden dinlenmeyi, yavaşlamayı ve nefes almayı ihmal etmeyin.
Güneş ise Balık burcunda Jüpiter'le üçgen açıda, bu açı tutulmanın sert enerjisini dengeleyen harika bir şifa penceresi açıyor. Ev, aile, iç huzur ve duygusal güvenlik temaları destekleniyor. Kendinizi geri çekmek, biraz yalnız kalmak ve içsel huzurunuzu yeniden kurmak için mükemmel bir zaman. Retro Jüpiter geçmişle barışmak, aile içi yaraları şifalandırmak ve duygusal bağları onarmak adına güçlü bir destek sunuyor. Bu dönemde evde vakit geçirmek, yaratıcı şeylerle uğraşmak ya da sadece dinlenmek bile size iyi gelecektir. Satürn ise artık sizin burcunuzda, bu sorumluluk alma, kendinizi disipline etme ve yaşamınızı yeniden inşa etme sürecinizin başladığını gösteriyor. Plüto da Kova burcunda sosyal çevre, kariyer vizyonu ve dostluk alanınızı dönüştürüyor. Bu ikili size yeni bir yapı kurma fırsatı veriyor çünkü aralarında uyumlu bir açı var. Ama bu kez o yapı dış beklentilerle değil, kendi öz gücünüzle kurulmalı. Tutulma enerjisiyle birleşince bu süreç, ben artık kendi hayatımın lideriyim deme zamanı oluyor. Bu tutulma esnasında çalışma koşullarınızı, iş rutininizi veya sağlık alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirin. Artık sizi tüketen iş yüklerini bırakın, yeni düzenler kurun. Spiritüel çalışmalar, meditasyon, rüya analizi veya şifa yöntemleri çok faydalı olacaktır. Bedeninize kulak verin, gerilim, stres, öfke veya yorgunluk sinyallerini bastırmayın. Finansal alanda da ani kararlar almayın. Mars-Uranüs karesi para konularında dengesizlik yaratabilir. Bu tutulma size şunu söylüyor sevgili koçlar. Daha fazla çabalamak değil, artık akışla uyum içinde olmak gerekli. Hizmet ettiğiniz şeyler, çalıştığınız insanlar, harcadığınız emek, eğer ruhunuzla aynı hizadaysa sizi büyütecek, ama değilse evren o kapıları kapatacak. Bu bir son değil, daha anlamlı bir başlangıcın habercisi. Ruhsal olarak olgunlaştığınız, bedeninizle ruhunuzun aynı frekansa geldiği bir döneme giriyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki, artık savaşmayı bırakın, şifanın yolu teslimiyetten geçiyor. Sevgili koçlar, 12 Ağustos'taki bu Aslan Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için yaratıcılığın, aşkın, çocukların ve kalpten gelen her şeyin alanında gerçekleşiyor. Aslan 5. evinizi aydınlatıyor. Yani gökyüzü size diyor ki artık kalbinizle yaratın, gerçekten sizi mutlu eden şeylerin peşine gidin. Bu tutulma içsel çocuğunuzla yeniden bağ kurmanızı istiyor. Son yıllarda belki çok mücadele ettiniz, kendinizi göstermek, fark edilmek, sevilmek için çabaladınız. Ama şimdi artık sahneye kalbinize çıkma zamanı, başkasının beğenisi için değil, sadece kendi ışığınızla parlamak için. Güneş ve ay Aslan'da kavuşuyor. Bu sizin için büyük bir içsel doğum anlamına geliyor. Ancak bu doğum süreci kolay olmayabilir. Çünkü Koç burcundaki Neptün bu tutulmaya 135 derecelik bir açı kuruyor. Bu kendi kendinize yarattığınız bir illüzyondan uyanış anlamına geliyor. Belki uzun zamandır bir aşkı, bir yaratıcı projeyi ya da bir hayali mükemmel görmek istediniz. Ama gerçek şimdi ortaya çıkıyor. Bir şeyin sandığınız kadar parlak olmadığını fark edebilirsiniz. Bu fark ediş sizi özgürleştirir. Tutulma size şunu söylüyor: kendini kandırmayı bırak, gerçeğini yaşa. Bu enerji kalbinizi arındırır. Artık neyi sevdiğinize, neye inandığınıza daha iyi karar verebiliyor olacaksınız. Bu dönemde yeni bir aşk hikayesi başlayabilir ya da bir mevcut ilişki tamamen farklı bir evreye geçebilir. Venüs'ün terazide olması ilişkilerinizde denge arayışını güçlendiriyor. Ancak Neptün'le yaptığı karşıtlık da bazı ilişkilerde hayal kırıklıklarını tetikleyebilir. Birine aşık olabilirsiniz ama onu gerçekte kim olduğu haliyle mi görüyorsunuz, yoksa görmek istediğiniz şekliyle mi? Tutulma size diyor ki gerçek sevgi gerçeği görebilmektir. Yaratıcılıkla uğraşıyorsanız sanat, sahne, medya, sosyal medya, çocuklarla ilgili bir alan, bu tutulma yeni bir dönemi başlatabilir. Bir projeniz, bir fikir ya da bir yeteneğiniz görünür hale gelebilir. Ama aynı zamanda artık size ilham vermeyen bir işi de arkanızda bırakabilirsiniz. Bu tutulma size benim parlamam gereken yer burası dedirtir.
Aslan burcundaki Jüpiter ve Merkür kavuşumu size büyük bir yaratıcı zeka da getiriyor. Fikirleriniz dikkat çekiyor, sesiniz büyüyor, etkileyici bir hikaye anlatıcısına dönüşüyorsunuz. Ancak bu ikilinin Kova'daki Plüto'ya karşıtlığı kitlelerin gözünün önünde olma enerjisini test ediyor. Toplumun ya da bir grubun baskısı altında hissetmeniz mümkün. Söyledikleriniz, yaptıklarınız, paylaştıklarınız çok konuşulabilir ama unutmayın, Plüto sizi yıkmak için değil, dönüştürmek için gelir. Bu karşıtlık kendi sahnemi nasıl kullanıyorum sorusunu sorar. Eğer ego için konuşuyorsanız eleştiriyle yüzleşirsiniz ama eğer kalbiniz için konuşuyorsanız iz bırakırsınız. Bu tutulma sözünüzün ve yaratıcılığınızın gücünü test edecek. Bir fikir, bir proje, bir sunum veya bir performansla büyük kitlelere seslenebilirsiniz. Yeter ki dürüst olun, yeter ki sahici olun. Mars da o sırada Yengeç burcunda, bu duygusal gücünüzü ev ve aile temaları üzerinden ortaya koyduğunuzu gösteriyor. Belki köklerinizle ilgili bir mesele sizi harekete geçiriyor. Ancak Mars Kova burcundaki Kuzey Ay düğümüyle üçgen açıda olacak ve size büyük destek verecek. Duygusal cesaretiniz kader yolunuzu besliyor olacak. Ev, aile, geçmiş meseleler artık sizi durdurmak yerine ileriye taşıyor. Artık benim geçmişim beni tanımlar değil, ben geçmişimden güç alırım diyorsunuz. Gökyüzünde büyük hava üçgeni de var bu sırada. Sizin için dost enerjilerden oluşuyor. Venüs terazi, Uranüs ikizler ve Plüto kova. Bu iletişim, ilişkiler ve sosyal çevrenizden alacağınız desteği temsil ediyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni işbirlikleri kurabilirsiniz. Sosyal çevrenizde güçlü bağlantılar kurabilirsiniz. İlham aldığınız kişiler size farklı bir düşünce sistemine taşıyabilir. Yaratıcı, vizyoner bir dönem başlıyor. Ama aynı zamanda zihinsel berraklığın da arttığı bir süreç. Ben artık daha bilinçli yaratıyorum diyeceksiniz. Sevgili koçlar için bu tutulmanın en önemli mesajı artık sadece görünmek değil, gerçekten duyulmak istiyorsunuz. Tutulma sizi kalpten gelen üretimle toplumsal fayda arasındaki dengeye davet ediyor. Kuzey ay düğümü Kova'da, Güney ay düğümü ise Aslan'da, yani geçmiş bireysel zaferlerde, gelecek ise ekip ruhunda gizli. Yalnız bir kahraman olmayı bırakın, kolektifin parçası olan bir lider olun, kendinizi ifade ederken başkalarına da alan açın. Bu tutulma kalbinizi yeniden ateşleyecek, yeni bir aşk, yeni bir proje, yeni bir siz doğabilir. Ama bu kez ışık dışarıdan alkışla değil, içten bir inançla yanacak. 12 Ağustos 2026 Aslan'ın kalbinde Güneş yeniden doğuyor ve siz koçlar için kalbinizin sesiyle sahneye çıkıyorsunuz. Sevgili koçlar, 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda yaşanacak tam ay tutulması sizin için ruhsal bir dönüm noktası anlamına geliyor. Gökyüzü artık bazı döngülerin kapanması ve bilinçaltınızın derinliklerinde saklı kalmış duygularla yüzleşmeniz gerektiğini söylüyor. Bu tutulma sizler için dış dünyadan çok iç dünyaya yönelme zamanı. Bu güçlü tutulma sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, rüyalar, ruhsal temizlik ve geçmişin kapanışı alanında gerçekleşiyor. Bu yıllardır taşıdığınız yükleri bırakmanız gerektiğini, ruhunuzu arındırmanın vaktinin geldiğini anlatıyor. Geçmişte bastırdığınız korkular, bağımlılıklar veya sizi yoran içsel döngüler şimdi su yüzüne çıkabilir. Ama bu yüzleşme sizi zayıflatmak için değil, sizi özgürleştirmek için oluyor. Balık burcunun enerjisi sezgiseldir. Bu nedenle tutulma döneminde rüyalarınız, iç sesiniz, hatta tesadüfi gibi görünen işaretler bile size çok şey anlatabilir. Sanki evren sizinle semboller aracılığıyla konuşacak. Duygusal bir farkındalık yükseliyor olacak. Tutulma esnasında Güneş Başak Burcu'nda Merkür'le kavuşumda olacak. Bugünlük hayatınız, iş düzeniniz ve sorumluluklarınızla ilgili konuların ön planda olacağını gösteriyor. Ama bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Yani bir yandan zihninizde yoğun bir analiz süreci yaşarken, diğer yandan ani farkındalıklar, sürpriz haberler ve plan dışı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.
Zihninizin çok aktif olduğu bir dönemdesiniz ancak Uranüs kareleri genelde huzursuzluk yaratır. Bu nedenle tutulma sürecinde geçmişte ertelediğiniz kararlar birden gündeme gelebilir. Bir anda artık buna dayanamam diyerek büyük bir dönüşüm kararı alabilirsiniz. Bu karar önce kaotik görünse de aslında sizi özgürleştirecek. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars, Koç burcundaki retro Satürn'le kare açıda. Bu açı özellikle aile, yuva, kökler ve içsel güvenlik konularında sizi test edecek. Geçmişle yüzleşme, kök bağlarını sorgulama ya da aile içinde gerginlik yaşama potansiyeli var. Ama bu kare sizi olgunlaştırmak için geliyor. Bazı şeyleri değiştiremiyorsanız o zaman onları kabullenme veya yeniden yapılanma zamanı gelmiştir. Sabır bu tutulmanın sizin için en büyük anahtarı olacak. Her şeyi aynı anda çözmek zorunda değilsiniz. Mars sizi harekete geçirmeye iterken Satürn size önce plan yap diyor. İşte tam bu noktada içsel dengeyi bulmak önem kazanıyor. Ve gökyüzünde de büyük bir üçgen ve uçurtma açı kalıbı var, size destek olacak sevgili koçlar. Bu üçgen Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki enerjilerle sizi yaratıcı, kararlı ve vizyoner kılıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün de bu kalıba dahil olmasıyla sosyal çevreniz, dostluklarınız ve toplumsal hedefleriniz üzerinden büyük bir açılım yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bir dost, bir grup veya bir fikir sizin için yeni bir yön olabilir. Bu tutulma ben bilincinden biz bilincine geçmenizi istiyor. Artık bireysel mücadele değil, kolektif bilinç, yardımlaşma ve paylaşım zamanı. İç dünyanızı iyileştirirken başkalarına da ilham olabilirsiniz. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135'lik gerilimli bir açı yapıyor. Bu ilişkilerde beklenmedik duygusal çıkışlar, geçmişten gelen bir kişiyle karşılaşma ya da partnerle duygusal mesafe gibi durumları gündeme getirebilir. Duygusal olarak bir boşalma yaşanabilir. Ama bu boşalma sizi yeni bir duygusal dengeye taşıyacak. Unutmayın, Venüs'ün terazideki konumu aslında sizi uyuma çağırıyor. Öfke ve kırgınlık yerine anlayış, sabır ve diyalog tercih etmelisiniz. Aslan burcundaki Jüpiter'le Satürn arasında da bir üçgen açı var. Olumlu bir açı, tutulmanın en destekleyici enerjilerinden biri. Hayatınızın yeniden yapılandığı bir dönemdesiniz. Bazı şeyler yavaş ilerliyor olabilir ama her adım kalıcı temeller oluşturuyor. Bu üçgen sizi sabırla büyümeye çağırıyor. Özellikle kariyer ve uzun vadeli hedefler konusunda kalıcı sonuçlar elde etme şansınız çok yüksek. Sevgili koçlar, bu balık tutulması sizin için bir ruhsal temizlik, bir kapanış ve aynı zamanda yeniden doğuş süreci. Bilinçaltınızdaki eski korkular artık yüzeye çıkıyor. Ama onları bastırmayın, gözlemleyin, anlayın ve bırakın. Yeni döngüye geçmek için önce eski zincirlerden kurtulmanız gerekiyor. Tutulma size diyor ki artık geçmişin gölgesinde yaşamayı bırak. Ruhunu arındır, kalbini özgürleştir ve kendi iç rehberine güven. Bu tutulma sizleri denirinden dönüştürecek sevgili koçlar. Evren size bir kapanış sunuyor ama aynı zamanda yepyeni bir farkındalık kapısı da açıyor. Rüyalarınıza, sezgilerinize ve iç sesinize dikkat edin. Çünkü bu dönemde rehberiniz kalbiniz olacak. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et. Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.